Sevgili hocam, öksürük bizim yaşam kalitemizi de düşürüyor. Kendimizi kötü hissetmemize neden oluyor. Bir türlü de geçmek bilmez. Öyle bir şeydir yani. Ne yapmak lazım öksürüğe karşı? Şimdi efendim bakın bir gripal enfeksiyon var. Dolaşıyor, kol geziyor. Burada burada yapılacak olan şey şu. Hep Nedir? söylüyorum. Evet. Ne olur evinizde bir tencere bulundurun. Bulunduruyoruz. Tencerenin içerisine 1,5-2 bardak su ilave edin. Bir avuç, bir elinizin avucuyla böyle lavanta çiçeğinden içine atın ve bu kaynasın. Ağzını açık tutun. Gidin salonun ortasına da bunu koyun. Havadaki bütün mikropları yok ediyor. Ve Doğal, hoş da bir kokusu var. arındırıcı aslında, havayı temizleyici. Ve boğaz lavanta. enfeksiyonunuza bağlı, gribe bağlı, yanma filan varsa boğazınızda hayretle göreceksiniz. Nasıl rahatladığınızı göreceksiniz. Yani o bazen bıçak keser gibi keser. Evet, çok rahatsız ediyor. Yutkunurken filan. İşte lavanta günde 2-3 Teneffüs defa edeceğiz. yapın. Tabii İçmesek de akşam olur. yatak odanıza Koyacağız. yatağa gitmeden önce bir koyun 10-15 dakika. Bakın hem sakin uyumanıza sebep olacak hem yatak odanızdaki havadaki asılı duran o mikropları da yok edecektir. Bu böyle bir şey. Hatta böyle hep bir şey. diyorum ya bunun çiçeğini de salonda besleyin. Biz de bakın yanı başınızda var, hiç eksik etmiyoruz. Maşallah. Bizimle beraber o da her çarşamba Şimdi bu burada. bir. Evet. Üst solunum yolları enfeksiyonlarına karşı Grip, soğan nezle. kürü bulunmaz bir nimettir. Ve öksürük. Çok sağlıklı. Hemen evet. yapalım hocam. Nasıl yapacağız? Biz şimdi soğanımız Şimdi var orta sizin boy bir tavsiye soğanı ettiğiniz. Evet. en dış kahverengi kabuğunu soyuyorsunuz. Şunu çıkartalım mı? Evet, buradan onu çıkartıyorsunuz. Yani bunu yok ediyorum 1,5 şimdi. bardak suda, Evet. 1,5 bardak suda bunu 5 dakika kaynatacaksınız. 1,5 bardak suda hemen yapalım. Ilıktan sıcak içeceksiniz. Şu Ilıktan 1,5 bardak suyum sıcak. benim. O biraz gene fazla. Fazla mı? Yeter. Tamam. Yeter. Bu Kafi kadar efendim. suda. Evet. Soğanın hepsini mi koyayım hocam? Evet. 4'e böldüm bir de böyle. 4'e böldünüz. Tamam. 4 parçasını da 4 koyacaksınız. parçasını da koyacağım. Ve ağzını kapatacaksınız. Kapatacağım. Bakın bu soğan kürünü Evet. polikistik overine, miyomlarına, çikolata kistine, erken menopoza girmiş, menopoz şikayetlerine karşı kullanan bayanlar, hele kış ayına denk geldiğinde bu kürü, soğan kürünü uyguladıklarında genel olarak şunu söylüyorlar. Hocam ben her yıl gribe yakalanırdım fakat bu soğan kürünü uyguladım yakalanmıyorum diyor. Hem öksürüklerini geçirecektir. Bakın böyle bir nimet bu. Bakın sadece öksürük için değil, hocam ne güzel söyledi. Miyomlarınız için, değil mi hocam? Yumurtalık kisti Yumurtalık için. kistiniz için ve erken menopoza girme tehlikeniz varsa soğan kürü hepsine iyi gelen bir kür aynı zamanda. Ne kadar kaynayacak suda hocam? 5 dakika. 5 dakika Ağzı da kaynatacağız. kapalı Sadece olsun. 5 dakika. Evet, Sonra hop, kapattım. ılık, hafif ılıyacak. Hafif ılıyacak. Çok ılıtmasınlar. Tamam. Kesinlikle soğuk içilmez. Ilıktan sıcak yudum yudum içecekler. Kimler içemez? Kimler içemez Gastriti ve ülseri olanlar. Evet, mide rahatsızlığınız varsa tavsiye etmiyor hocam. Peki hocam, böyle bir öksürük değil de daha dolu dolu bir öksürüğümüz var ise Evet, yapacak için ne yapmamız söyleyelim. İki şey. Nedir? Bir, keçi boynuzu. keçi boynuzumuz Kaynatıp var. suyunu içecekler. Peki. Yani 5-6 tane keçi boynuzunu, ki bu keçi boynuzu kürünü uygulayanlar bir taşla 3-4 kuş vuruyorlar yani. Öyle düşünün Şimdi yani. ben bunu yaparken onları da ne olur bizimle paylaşın. Fakat ne yapmam lazım? Önce sizinle isterseniz adım adım O gidelim. 5-6 tanesini böyle kırıyorsunuz. Tamam. İşte 1,5 bardak su. 1,5 bardak su. Benim Evet. bardaklarım büyük. Aşağı Evet, yukarı o bu kadar yeterli su. efendim. Evet. Tamam. 5-6 tanesini kırıp içine atıyorsunuz. Peki şu bir, Evet. şu iki. Biraz küçük kırın ama Daha mı olur küçük mu kırayım? Esra Tamam. kızım? Şöyle yapayım mı hocam? Deminkiler biraz Onlar büyük büyüktü. mü oldu? Evet. Siz böyle yapın, ne Kırarken olur. dikkat edin. Evet. Bazıları güvelidir böyle. Evet. Bizimki tazecik, çok çabuk kırıldı evet. bir de hocam. Evet. Peki böyle atıyorum. Bu ilave ediyorsunuz. Bir 7-8 dakika bunu kaynatıyorsunuz. Tamam. Sonra ılıdıktan sonra bunu süzün ve bunun suyunu içeceksiniz. Bir.
Evet. balgam söktürecektir. Bakın müthiş balgam söktürür İşte, bu. bu önemli. Balgam söktürücü kür. İfrazat yaptırır, sekresyonu artırır. Keçi boynuzunu küçük küçük kıracakmışız. Onu da bir daha söyleyeyim. Tamam. Ben benim ilk yaptıklarım gibi yapmayın. Ne Bunu- kadar kaynatacağız dediniz? 5 dakika diye Yok, hatırlıyorum. 7-8 dakika efendim. Peki. 7-8 dakika kaynayacak. Günde bir kere mi içelim biz bunu? Yeterli olur İkiye mu? bölsünler yeterli. Bir sabah bir akşam. Hepsini Veya bitireceğiz. bu miktarı günde bir defa içmeleri yeterlidir sabahtan. Öğlene doğru, bakın öksürük için, Öksürük için. öğlene doğru hatmi çiçeği. Hatmi çiçeğini Çocuklar sütle, değil mi? belki çocuklar için en uygun olanı kaynar sütü yarım bardağa dökeceksiniz ve içine 5-6 tane bu hatmi çiçeğinden. Böyle çiçekleri görünüyor olacak. Evet, şöyle. 5-6 tane atıp şöyle karıştırıyorsunuz. Biraz beklesin. Sonra bunu içecek. Bir öğleden evvel, bir öğleden sonra. Evelallah 2-3 gün içinde en geç o öksürük geçecektir. Hayır Şahin Hocam, şimdi büyükler soğan kürünü ve keçi boynuzu kürünü yapıp içerler de çocuklar için zorlanabilirdik. Bakın öksüren çocuklar için yarım bardak sıcak süte biz 5-6 tane hatmi çiçeği atacağız ve o şekilde içireceğiz. İçinden çiçekleri de çıkartabiliriz sonrasında, Evet. değil mi hocam? Rahatsız olurlarsa, onu görmek istemezlerse sütü de her çocuk hemen hemen seviyor. Bizim Ama için de kolaylık sağlayacaktır. 4-5 dakika falan beklesin yani. Arada bir de karıştırsınlar ki iyice özünü versin. Onu da böyle stedi. bir kere içirmemiz yeterli mi günde hocam? 2 defa. Bir İki öğleden defa. evvel, bir öğleden sonra. 2 Çocuklarımıza defa. içirelim. Evet. Sağ olun hocam. Bu gerçekten çok ihtiyacımız olan bir bilgiydi son dönemde ve bir diğer izleyicimiz hattımızda. Merhaba, hoş geldiniz efendim. Günaydın. Günaydınlar Esra Hanım. Buyurun, dinliyoruz sizi. Ben benim için aramıştım. Onun mide rahatsızlığı var. Mide kapakçığı kapanmıyor. Geçmiş olsun. Asit oluyor. Mide yanması ağrıyla beraber şişkinlik aşırı derece oluyor. Yemek borusunda da oluyor mu yanma? Evet, yemek borusunda da oluyor. Evet. Peki. Çok geçmişler olsun. İlaç kullanıyor mu beraberinde? Kullanacaktır tabii Kullanacak. Mide mutlaka. ilacı kullanıyor. Kullanıyor. Mide bağlayıcı doğrusu. Peki çok geçmiş olsun. Kağıt kaleminiz yanınızdadır diye tahmin ediyorum, değil mi? Evet, yanımda bir de bir tane Çok daha güzel, sorun peki. vardı. Onu da Eğer alalım, vaktinizi ikisine çok birden almıyorsam cevap. hocam. Buyurun. Annem kendisi romatizma hastası, iltihaplı romatizma. Onun için de bir şey önerebilirsiniz. Tabii. Bir kür Kaç yıllık tarifi. romatizma hastası? İltihaplı romatizma. Kaç yıldır? Kaç yıllık? Annem 2-3 senedir yani şey vardı, kireçlemesi vardı. Bu son 2-3 senede de romatizma çıktı. Kaç yaşında? 76 yaşlarında. 76. Evet. Maşallah, maşallah. Ne mutlu size. Annenize hizmet verebiliyorsunuz. Allah başınızdan eksik etmesin tüm anneler Amin. için Evet. duam tabii. Bir de Sağ olun. hocam çok bu Bu son sendromu değil mi bu? var annemin. Bu son değil mi? huzursuz Bu bacak son. sendromu var. Geceleri o yüzden hiç uyuyamıyor. Ha, bacakta alevlenme var, tamam. Yok, huzursuz bacak sendromu. Öyle mi? Restless leg syndrome dedikleri. Başka soru var mı? Tamam, Yok, bu hattan kadar. ayrıldılar. Peki, çok teşekkürler Bir defa- aradığınız için. Hocam üçü de önemli rahatsızlıklar. Tabii. Yavaş yavaş isterseniz Yani, yardımcı olmaya çalışalım. Şimdi anne hanımefendiye. dedikleri zaman ben bir tuhaf olurum. Keşke benim annem de yaşasaydı da Allah rahmet eylesin sırtımda hocam. taşısaydım yani. Anne gibi var mı? Şimdi sizinle bakın, gurur öncelikle duyar eminim. 76 Buyurun. yaşındaki Allah uzun ömürler annesinden versin. başlıyorum. Bak, Evet. huzursuz bacak sendromu var diyor, uyuyamıyor diyor. Uyuyamazlar. Hardal tohumu kürü vardı değil Evet, mi hocam? siyah hardal tohumu. Bir çay kaşığı tepeleme siyah hardal tohumunu çiğnemeden anneniz yutacak. 1-2 yudum suyla çiğnemeden ve üzerine de yarım dilim ekmek tükettireceksiniz. O da midesi Günde için. 2 defa. Bir öğleden evvel, bir akşam yemeğinden önce. Siyah hardal tohumu almadan önce, o toplu iğne başı kadardır hardal tohumları. Kahverengisi var, sarısı var, siyahı var. Siz siyahını alacaksınız. Alırken de 3-4 tane ağzınıza atın, dişlerinizle onu ezin. Hardalın o keskin baharatlı
tadını alamıyorsanız, saman gibi sası bir tadı varsa Faydası bilin yok. ki raf ömrünü doldurmuştur, bir işe yaramaz. Alırken de bir iki tane Evet. çevirmemiz gerekiyor kontrol Daha için. dün süpermarketteydim ben de. Evet. Kadınca ya utandım da orada, ya hocam ne olur dedi. İnanın ağlıyordu kadın. Yıllardır huzursuz bacak sendromum vardı. Sizin bu hardal tohumunu yaptım, 1 ay uyguladım, geçti. Fakat şimdi tekrar başladı dedi. Bırakmış, yani 15 gün sonra tekrar ediyor. Tamam, ne yapacak? Tekrar başlayacak ona ve bırak 1 ay düzenli uygulayacak, sonra ne yapacak onu? Haftada 3-4 defaya indirecek. Daha sonra haftada 2 defa uygulasın. Daha sonra haftada 1 uygulasın. Böyle yavaş 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 evelallah Tamamen o geçiyor tedavi mu? olur. O evet. harika. Tıpta Şimdi çaresi huzursuz olmayan bir bacak hastalık sendromu. çünkü. Kireçlenmesi varmış. Evet, Bakın. asıl o çok Önce şu önemli. huzursuz bacak sendromundan, çünkü 76 yaşındaki Evet. bir Hanımefendi. hanımefendinin uykusunu alması lazım. Yoksa gün içerisinde hep yorgundurlar, keyifsizdirler, huzursuzdurlar. Yapacağı şey önce bu hardal tohumu. Bu bittikten sonra aynı anda uygulamayacak. Kireçlenmesi varmış. İltihaplı romatizma. Evet, Değil ona mi da hocam? geleceğiz. Peki. Kireçlenme farklı şey, iltihaplı eklem romatizması yani romatoid artrit farklı şeydir. Ne önerelim sevgili hocam? Kireçlenme için biliyorsunuz Anadolu topraklarının bize Allah'ın bir lütfu, derin yırtıklı çınar yaprağı. Evet. Evet. Bizim bahçemizde de 2 tane vardı çınar onlardan. yaprağını, Evet. sizin bahçede de mi var? Derin yırtıklı mıydı? Yani çınar yaprağımız var da derin yırtıklı mıydı? Çok Derin dikkat yırtıklı etmedim. olmazsa olmaz. İlla o kaz ayağı gibi kapalı olanlar vardır, onlar olmaz. İlla Derin derin yırtıklısı. yırtıklı olacak. Tamam. 2 tane çınar yaprağını 1 bardak suda 1 dakika kaynatıp ılımaya bırakacak. Ilıdıktan sonra bunu süzüp içecekler. Bir sabah, bir akşam. Şimdi eğer ileri derecede kireçlenme var ise 4. 5. gününde kireçlenmeye bağlı ayaklardaki ağrı özellikle diz kapağı çevresinde artabilir. Ne yapacak? Ne yapsın? Baktı ki ağrısı dayanılmaz, çınar yaprağı kürünü kesecek, 3 gün ara verecek. Sonra tekrar başladığında görecekler ki uygulamaya ağrı yapmıyor. Evelallah o kireçlenme diye bir şey bırakmaz. 1 ay inanın dizini bükemeyen, namaz kılamayan, secdeye varamayan, oturarak namaz kılan insanlar var. Bu çınar yaprağıyla onlara bu mükemmel bir çözümdür. Hay Allah razı Unutmayın, olsun Yüce hocam. Allah ne diyor? Biz hiçbir şeyi sebepsiz yaratmadık diyor. Peki hocam bir şey daha vardı söyleyeceğiniz. Onu da Romatoid söyleyelim. artrit, iltihaplı eklem Toparlayalım. romatizması. Evet. Annesi hanımefendi için, anneler önde gelir. Evet. Ne Ne yapacak? önerelim? Kurutulmuş kiraz sapınız var. Var. 25, bak aynı anda uygulamayacaklar bunu. Hepsini sırayla. Önce huzursuz bacak sendromu, sonra kireçlenme, sonra Sonra iltihaplı iltihaplı eklem romatizma. romatizması. Peki. 25-30 tane kurutulmuş kiraz sapını ne yapacaklar? 1 bardak suyun içine atacaklar. 5 dakika kaynatacak. En az 3 dakika, en fazla 5 dakika kaynatacak. Daha sonra üzerine bir tutam 5-6 gram ısırgan. Hocam bir dakika. bir dakika. Canlı yayının şeyiyle ben kiraz sapı diye başka bir şey mi gösterdim? Bunun yaprakları falan da var. Bir bakar mısınız? Başka bir şey değil mi bu? Kiraz Yok. sapı değil. Bu Bildiğiniz sarı kantaron Evet. aldığınız Evet. kurutulmuş kiraz Tamam, sapı. kiraz yani sapını biliyoruz artık. insanlarımız Burada bilir yok yani, artık. biliriz onu. Evet, Peki. efendim. Bunu almayın diye gösterdik. Evet. Siz kiraz sapını kullanmayı Şimdi ihmal Yüce Allah etmeyin. biz hiçbir Tamam. şeyi sebepsiz yaratmadık diyor ya. Evet. Sofraya oturdunuz, kirazları yediniz. Saplarını atmayacağız. Atmayın. Lütfen biriktirin. Naylonun üstüne değil, bir bezin üzerine serin, orada kurusun o. Tamam bir hocam. yıl onun raf ömrü var. Kullanabilirsiniz yani. Bu kiraz Vücudu sapıyla ödem yaptığımız yapan bayanlar mesela, kür. vücudu ödem yapıyor. zayıflamaya da faydası Adet oluyor. öncesi yüzleri şişiyor, ödem yapıyor. Kurutulmuş kiraz sapı 25-30 tane kaynatıp suyunu içecekler. Evelallah bak hiç ödem yapmayacak. Mens başlamadan, yani adet başlamadan
3 gün önce bunun çayını yapıp içsinler 5 dakika. Şimdi annesine dediğim gibi 25-30 tane kurutulmuş kiraz sapını 3-5 dakika en fazla kaynatacaklar kısık ateşte ve bir tutamda ne ilave ediyor? Isırgan ilave ediyor. Ve 3-4 dakikada öyle kaynatsınlar ısırganla beraber ocaktan indirip süzüp suyunu içecek. İlk bir hafta hatta eğer ileri derecede bir şey varsa iltihaplı eklem romatizması bir sabah bir akşam içsin 7 gün ondan sonra günde 1'e düşürsün. Peki. Bak o eklemlerdeki şişlik yani ödem, yangı, düşmeyen kandaki o CRP değeri, CRP, kandaki iltihap düşecektir. Sedimentasyon bayanlarda 20'nin üstüne çıkmaması lazım. Sedim derler ona kısaca. Sedimentasyonu da evelallah düşecektir. Hocam ama ne ağzınıza diyorum? sağlık. Bunlar Doktora çok güzel gitmeyi bilgiler. kesinlikle İhmal etmeyeceğiz tabii. etmeyecekler. O ayrı. İlaçlarımızı kullanacağız ama bunlar da süreci hızlandıracak. Evet, kaçıranlar Geçmiş olursa, olsun annenize. Kaçıranlar olursa Evet. bakın ben şunu söylüyorum. Buyurun hocam. İnternet sitemde bu bilgileri bulabilirler. Evet. Benim bir tane internet sitem var, bir tane Facebook'um var. Başka yok. Facebook'ta da mı varsınız? Evet, Biz ya. de varız orada. Biz